Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlere ekranda da gördüğünüz üzere Nasrettin Hoca temalı bir yelek çalışacağım. Yeleğimizin arka sırt tarafı bu arkadaşlar. Yeleğim 3 yaş için uygun. Dilerseniz hemen ölçülerini alalım. Şöyle arkadaşlar. 30 santim beden genişliği. Omuzdan etek ucu 38,5 santim. Ensede böyle bir oyuntu sağlıyoruz biliyorsunuz. Çocukların ensesine örgü gelip böyle rahatsız etmesin diye. Enseden etek ucu da 37 santim arkadaşlar. Yani 3 yaş için uygun olan bir yeleğim. Yeleğimin renkleri burada arkadaşlar. Ana renk için böyle sarı bir renk çalıştım ben. Çok tatlı bir sarı ama kamerada biraz farklı görünüyor. Şimdi size hemen renk numarasını ve ipin markasını vereceğim. Nasıl bir ip kullandım? İnce bir ip. Nako Bebe 100 arkadaşlar. 100 gramı 360 metre olan ince bir ip kullandım. Renk numarası 215. Benimle aynı rengi yapmak isterseniz, tabii ki dilerseniz farklı renklerde de çalışabilirsiniz. Şimdi böyle bir ip 2 tane olmalı elinizde arkadaşlar. Şimdi ara renkler ise dilediğiniz renkleri çalışabilirsiniz. Ben bu renkleri çalışmayı tercih ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Eşeğimizi böyle bir gri, ayak gölge yaptığı için siyah, işte turuncu, kahverengi, yeşil, hardal sarısı, ağız yapısı için çok küçücük bir kırmızı, bu ayakkabısı ve burun yapısı için küçücük bir kahverengi, el ve yüz yapısı için böyle bir toz pembe kullandım. Sizler de arkadaşlar elinizde kalan küçük renkleri değerlendiriniz. Şöyle küçücük küçücük, çok fazla bir ipe gerek yok. Mesela kahverengi bu kadar yeterli. Yeşil, bakın çok küçük bir yeşildi, bakın henüz elimde kaldı. Böyle arkadaşlar. Pembemiz o kadar küçüktü ki daha kaldı, bakın böyle. Elinizde küçük olan ipleri değerlendirin. Gri, siyah, elimde böyle bir siyahım vardı. Siyah çalıştım. Yani renkleri, istediğiniz ara rengi siz ayarlayabilirsiniz. Ana rengimin renk numarasını veriyorum. Ana renginde farklı çalışabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin ön tarafına da bir bakalım, bakın. Yeleğimizin ön tarafına da Nasrettin hocamızın eşeğini uyguladık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve yeleğimizi çalışmaya başlıyoruz. Şiş numaramız ise 3 numara arkadaşlar. Benim elim rahat, 3 numarayla örebiliyorum. Patik ören arkadaşların eli çok sıkı. Tunus işi patik ören arkadaşların eli sıkı. Eğer böyle bir yelek örmek istiyorsanız siz 3,5 numara bir şiş kullanabilirsiniz. Ya da eliniz sıkıysa 3,5 numara şiş kullanın. Evet, yeleğimizi çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sıkılaştırma zinciri çekiyorum. Buradan sonra 50 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Arkadaşlar zinciriniz ne çok sıkı olsun ne de çok gevşek olsun. Çünkü ilmek almamız kolay olsun. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tane zincirimi çektim arkadaşlar. 50 ilmek alacağım. Videonun başında bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Eğer biraz hızlı anlattığımı düşünürseniz videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümü var. Ayarlardan yavaşlatarak çalışabilirsiniz. Şimdi bu ilmeğim elimde sabit, bakın. Bir yandaki zincire tığımı taktım, bir ilmek aldım. Beni takip eden tüm arkadaşlarım Tunus işinin nasıl başlandığını eminim biliyordur ama bir sefer daha anlatmak istiyorum. Çünkü ilk defa bu videoda denk geliyorsa arkadaşlarım, mecburen baştan sona kadar anlatmak zorundayız.
Bakın bu şekilde 50 ilmek alıyoruz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar mutlu olurum. Abone olduktan sonra da sağ üst köşede zil bildirimi var. Zil bildirimini tümü olarak aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız. Bu şekilde 50 ilmek alalım. Evet, 50 ilmek aldım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Tunus işinde ilk sırayı oluşturuyoruz. Bakın baştaki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak ilmekleri topluyoruz bu şekilde. Tunus tığımıza ilmekleri alıyoruz. Daha sonra ilmekleri toplayarak tığımızı boşaltıyoruz. Bir sırayı oluşturuyoruz. Sıra başına geldim. Bakın son ilmeğimin içerisinden de ilmeğimi aldım. Burada bir sıra oluştu. Şimdi lastik çalışması yapacağım. Lastik çalışması bu bir sıra düz sırayı içine alır yutar arkadaşlar. Lastik çalışmasından sonra 6 sıra lastikten sonra düz ilmeğe geçtiğimiz zaman bize bu bir sırayı tekrar veriyor lastik. Şimdi bakın bu ilmeğim elimde sabit. Baştaki ilmeğimi şöyle düz aldım. Sabit ilmeğimden sonra. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters. İpim arkada. Bir ilmek düz. İpim önde. Bir ilmek ters. Bakın bu şekilde. İpim arkada. Bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters. Tunus işinde lastik bu şekilde arkadaşlar. Bir ters, bir düz şeklinde lastiğimizi oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın şuradaki son ilmeğimden bir önceki ilmeğim ters geldi. Ters alıyorum. Son ilmeğimi bu şekilde tek kat almıyorum. Tek kat alırsam örgünün kenarı çok zayıf düşer. Şöyle iki kat. İki kat alttan alıyorum. Daha sonra tekrar bir ilmeğin içerisinden bir ilmek. Sonra bakın iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak bu ilmeğim hep sabit. Hep arkadaki ilmeğin içerisinden geçiyor. Bakın bu şekilde. İlmeklerimizi topluyoruz. Lastikte ilk sırayı oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şimdi burayı biraz hızlı geçelim. Sıra sonuna kadar beraber ilmekleri toplayalım. Evet, sıra başına geldim. İlmekleri topladım arkadaşlar. Şimdi bu elimdeki ilmeğim sabit. Geçen sıra bu ilmeğimi düz almıştım, değil mi? İpimi öne alıyorum. Ters. Geçen sıra ters aldığım ilmeği ipim arkada düz. İpim önde ters ilmeğim. Bakın ilmekleri takip edelim. Şu baştaki ilmeği takip edersek daha sonraki ilmekler zaten kendiliğinden e, görünüyor. Yani o şekilde takip ederiz. Bakın ters ilmeğimi düz aldım. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters. Ters ilmeğim düz. Düz ilmeğim ters. Lastikte ikinci sırayı oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi almaya devam edelim. Sıra başına geldim. Bakın.
Bu ilmeğim sabit. Geçen sıra ters aldığım ilmeğimi düz. Geçen sıra düz aldığım ilmeği ters. Bakın. Düz ilmekte ipim arkada. Ters ilmekte ipim önde. Bakın bu şekilde. Eğer ters ilmeği ipim önde iken biraz hani zorlanırsanız ipi öne aldığınız zaman şu şekilde parmağınızla yardım alabilirsiniz. Bakın böyle. Parmağınızla yardım alabilirsiniz eğer zorlanıyorsanız bu şekilde. Ters ilmeklerde. Şimdi ben bu lastiği 6 sıraya tamamlayayım arkadaşlar. 6 sıradan sonra tekrar beraber çalışırız. Evet, 6 sıraya tamamladım lastiği arkadaşlar. Şuradan hemen ön pat ilmekleri ayıracağım. Elimdeki ilmeğim sabit, ters ilmeğimi düz alıyorum. Düz ilmeğimi ters, ilmek yeri değişiyoruz. 8 ilmek ön pat için lastik çalışıyorum. 2, 4, 6, 7, 8. Bakın bu düz gelen ilmeğim de lastiğe ait. Buradan sonra düz ilmeklerimi alıyorum şu şekilde. Bakın böyle. İpim arkada. Tüm ilmekleri düz alıyorum. Bakın burada hemen bize bir sıra verdi lastik. Şu ilk sırayı içine alıp yutmuştu ya. Burada bakın bize tekrar bu sırayı veriyor lastik. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Biraz da hızlı geçiyorum. Bakın sıra sonundaki ilmeğimi yine şöyle 2 kat alttan alıyorum. En son ilmeğin içerisine bir ilmek daha, sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Sıra başına geldim. 8 ilmek pat için ayırdığım ilmeklerimi çalışıyorum. Elimdeki ilmeğim sabit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burası düz ilmek denk gelmişti. 8. Ben şimdi sıra sonuna kadar düz ilmeklerimi alayım. Tekrar ilmeklerimi toplayıp sıra başına geleyim arkadaşlar. Sıra başına geldim arkadaşlar. Yine 8 ilmek pat ilmeğimi değişiyorum. Sıra başına geldim arkadaşlar. 8 ilmek pat ilmeğimi çalışıyorum. İlmek yeri değişerek. Şimdi burada 9 ilmek zemin ilmeği çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen buraya bir siyah ip ekliyorum. 3 ilmek siyah arkadaşlar. Bakın şu ipleri de arada götürüyorum. Buna çok dikkat edelim. Bakın. 1, 2, 3. Eşeğimizin ayağını çalışıyoruz. Şimdi zemin renk ipi elime alıyorum. 17 ilmek zemin renk çalışıyorum sarı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek zemin renk çalıştım. Şimdi yine buraya bir siyah ip ekliyorum arkadaşlar. Üç ilmek siyah, şöyle 1, 2, 3. Zemin renkle sıra sonuna kadar yapıyorum. Bakın 1, 2 ilmeklerimi alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek kaldı arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi topluyorum. Şöyle bakın, 3 sıradan sonra modeli koyuyorum. Normalde 2 sıra ördüm lastikten sonra. 1 sırada lastik verdi, 3 sıra. 3 sıradan sonra hemen modeli koyuyorum arkadaşlar. İplerde şöyle geçiş yapıyoruz. Bakın. Sarı ipi bakın bu elime aldım. Siyah ipi de diğer elime. Şöyle bir kilitleme işlemi yaptım. 1, 2, bakın şu şekilde, çok arkada ipin uzun olmasını istemiyorsanız ipi öne alırsanız arkaya geçer. 3. Şimdi sarı ipi elime alıyorum. İlmeklerimi topluyorum. Yine burada bakın şöyle ip kilitleme sistemini yapıyoruz. Buna lütfen çok dikkat edelim. Renk değişiminde elime dikkat edelim arkadaşlar lütfen. Sıra başına geliyor. İlk sırayı bu şekilde tamamladık. Bakalım. Şimdi yine 8 ilmek pat ilmeğimi çalışıyorum arkadaşlar sıra başından. Bunu artık anlatmama gerek yok. İlmekleri görüyorsunuz. Tersi düz, düzü ters şeklinde çalışıyorsunuz. Şu 8 ilmeği eksiltmeyelim. 2, 4, 6, 8. Buradan bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tunus işinde şablon çalışmamız tamamen sayılar üzerine kurulu arkadaşlar. Sayıları ihmal etmeyelim. 9 ilmek zemin renkten sonra 1 ilmek siyah. 1 ilmek siyahtan sonra arkadaşlar hemen buraya bir gri ip ekleyeyim. Evet, ipimi şöyle ekledim arkadaşlar. 2 ilmek gri. Şu ilmeği de arada götürmek istiyorum ipi. 1, 2. 2 ilmek griden sonra zemin renk ipi elime alıyorum. 4 ilmek bakın. 1, 2, 3, 4. İpi de bu şekilde arkadan götürüyoruz. Hani soruyorsunuz ya, ipi arkadan nasıl yürütüyorsunuz diye. Şimdi tunus işinde böyle arkasını döndürüp de anlatma gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Hep önden çalışıldığı için. Bakın ipi arada nasıl götürdüğümü anlatıyorum. Şimdi 1, 2 ilmek siyah. Zemin renk ipi elime alıyorum. Sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek zemin renk. 1 ilmek siyah. Buraya ben hemen ipimi bağladım. Hazır ettim. Gri ipimi elime alıyorum. Şöyle bakın şu ipleri de arada götürüyorum. 1, 2 ilmek gri.
Zemin renk ipi elime alıyorum. Sıra sonuna kadar zemin renkle devam ediyorum. Sayıları şaşırmayalım arkadaşlar. Tek yapmamız gereken o. Tek tek sayıyorum zaten. O şuradan sonra saymaya gerek duymuyorum sıra sonuna kadar. Bir sefer daha ilmek toplarken renk geçişini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bakın. Şimdi sarı ilmeğim bitti burada değil mi? Sarı ipi bu tarafa alıyorum. Gri ipi elime alıyorum. Eşeğimizin ana rengi. Bakın 1, 2 ilmek. Sarı ip elimde. Siyah ipi alttan alıyorum. 1 ilmek. Sarı ipi geçiriyorum. Şimdi bu iki sıradan sonra ilmek toplarken videoda çalışmayalım arkadaşlar. Çünkü videomuz çok uzar. Şimdi yine renk geçişi yapıyorum. Bakın. Burada 4 ilmek arada sarıya. Siyah şöyle bir alıyorum. Arkaya geçiyor bakın. Şu arada fazla ip uzantısı olsun istemiyorum. Bu iki rengi böyle alıyorum. Alttan griyi alıyorum. Gri ilmek. Bir ilmek siyah. Sıra başına kadar ilmekleri toplayalım. Tekrar 8 ilmek pat ilmeğimi çalışıyorum. Bakın buraları biraz hızlı geçelim. Sizler videoyu yavaşlatarak izleyip çalışabilirsiniz. Video başında belirtmiştim ayarlar olduğunu. Şimdi arkadaşlar burada lastiğin dibinden zemin ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmekte siyah ilmeğin üzerinden alıyorum 10. Şimdi gri ipi elime alıyorum. İpleri arada götürüyorum. 1, 2, 3. İlmeklerimizi rahat tutalım arkadaşlar. Yani şu renk geçişlerinde elimizi sıkmayalım. Şimdi 2 ilmek sarı, bakın bunu hemen aradan alıyorum. Bunu aradan almayıp da direkt böyle geçiş yaparsanız arkada ip topluyor. Örgü hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Model olan yer illaki toplanıyor o zaman. Şimdi 2 ilmek sarıdan sonra 1, 2, 3 ilmek siyah. Daha sonra sarı ipi elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibinde 2 ilmek sarı kalana kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyah ipi elime alıyorum. 2 ilmek siyah. 1, 2. 1 ilmek sarı, bu siyah ilmeğin hemen üzerinden ve 2 ilmek gri. 1, 2. Şimdi zemin renk ipi elime alıyorum. Zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Daha sonra ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum arkadaşlar. Sıra başında da lastik işlemini yine video dışında yapayım. Daha sonra sadece şu şablon bölümünü video içerisinde çalışalım ilmek alırken. Sıra başına geldim arkadaşlar. Eşeğimizin 4. sırasındayız. Lastikleri çalıştım. 8 ilmek lastiği. Şimdi şu düz ilmekleri sayıyorum zemin renk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek sarı ilmeği yaptım ve daha sonra gri ipi elime aldım. Pardon, bir ilmek daha sarı çalışıyorum. 11. Gri ilmeğin üzerinde. Şimdi 2 ilmek gri. 1, 2. Sarı ipi elime alıyorum. 1 ilmek sarı. Siyah ipi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek siyah.
Sarı ipi elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek zemin renk. Siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek. Sarı ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek sarı. Daha sonra gri renk ipi elime alıyorum. 1, 2. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum zemin renkle. Daha sonra ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Tekrar lastiği video dışında çalışıyorum. Şablon bölümünü beraber çalışalım. 5. sırada. Evet, sıra başına geldim. Lastiği çalıştım. 8 ilmek pat lastiğim arkadaşlar. Şimdi şuradaki zemin renk ilmekleri sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Gri ilmeğin dibine kadar. Bakın şu şekilde yine ip geçişini yapıyoruz. 2 ilmek gri. 1, 2. Siyah ipi elime alıyorum. 1. Şu ipi şöyle ayırayım bir. Gri bu elimde kalsın. Sarı ipi diğer tarafa geçiriyorum. 2, 3. Evet, 3 ilmek siyah. Daha sonra zemin renk ipi elime alıyorum. Sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek zemin renk yaptım. Siyah ipi elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek siyah. Zemin renk sarıyı alıyorum. 1, 2 ilmek sarı. Gri ipi alıyorum. 1, 2 ilmek gri. Sıra sonuna kadar zemin renkle devam ediyorum. Bir sonraki sırayı şablondan 5. sırayı beraber çalışalım. Evet, eşeğimizden 5 sıra yaptık. 6. sıradayız. Daha ayaklarını çalışıyoruz arkadaşlar eşeğin. Şimdi şu lastik ilmekten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek zemin renk çalıştım. Gri ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek gri. Siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek siyah. Zemin renk ipi elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar çalışıyoruz. Sayalım. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek sarı ilmekleri çalıştım. 2 ilmek siyah. 1, 2. Sarı ipi elime alıyorum. 3 ilmek sarı. 1, 2, 3. Gri ipi elime alıyorum. 3 ilmek gri, bakın. 1, 2, 3. Daha sonra sarı iple zemin renkle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir sonraki sırayı tekrar beraber çalışalım. Evet, eşeğimizin 7. sırasına geldik arkadaşlar. Siz de bu arada videoyu durdurarak çalışabilirsiniz. Şu ilmek topladığım yerde. Şimdi düz ilmekleri sayıyorum. 8 ilmek pat ilmeğimde sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek sarı ilmeğimi ördüm. Gri ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek gri, siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek siyah ve sarı renk ipi elime alıyorum, zemin rengi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek sarı siyah ipi elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek siyah, 2 ilmek sarı, 1, 2, gri ipi alıyorum elime. 1, 2, 3, 4 ilmek gri ve sıra sonuna kadar zemin renkle devam ediyorum. Bir sonraki sırayı 8. sırayı beraber çalışalım. Sıra başına geldim arkadaşlar. Yine 8 ilmek lastik ilmeğimi çalıştım. Şimdi zemin renk ilmeğimi sayıyorum. 1 düz ilmeğimi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın tek tek sayıyorum. Sıkılmayın çünkü bu şablon çalışmaları tamamen sayı üzerine. Şimdi bu 10 ilmekten sonra gri renk ipi elime alıyorum. Bakın. 1, 2, 3 ilmek gri. Siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek siyah. Sarı ipi elime alıyorum. Siyah ilmeğin dibine kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek sarıdan sonra siyah ipi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek siyah, 1 ilmek sarı. Bakın bu şekilde gri ipi elime alıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ilmek gri, sarı ipi elime alıyorum. 1, şu gri ipi de arada götüreceğim arkadaşlar. 2, 3 ilmek sarı ve gri ipi elime aldım. 2 ilmek gri. Burada eşeğimizin kuyruğunu oluşturuyoruz. Burası kuyruğa ait bu 2 ilmek. Ve kenarda 3 ilmek zemin renk kaldı. Şimdi bir sonraki sırayı 9. sırayı beraber çalışalım. Evet, eşeğimizde 8 sırayı tamamladık. 9. sıradayız. Yine 8 ilmek lastiğimi çalıştım. Ve şuradaki düz ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gri ip elime alıyorum. 3 ilmek gri. 1, 2, 3. Siyah ipi elime alıyorum. 1, şu gri ipi diğer elime aldım, arkada kalsın. Sarı ipi arada götürüyorum. 2, 3. 3 ilmek sarı ipten sonra biraz ipim karıştı arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Zemin renk ipi elime alıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de siyah ilmeğin üzerinden aldım. 11 ilmek. Siyah ipi elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek siyah. Şimdi bu sarı ipi bu tarafta bırakıyorum arkadaşlar. Bu tarafa tekrar bir sarı ip bağlayacağım. Zemin ip ekleyeceğim. Gri ipi elime alıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ilmek gri ve buraya bir sarı ip ekleyeceğim şimdi. Evet, sarı ipi ekledim arkadaşlar. Şöyle hemen. Ay, bu niye böyle zor oldu ya? Şöyle bir. Bakın şu ucu arada götürüyorum. 2 ilmek sarı yaptım ve gri ip elime aldım.
Şöyle bir, şu kısa ucudan da götürüyorum. 2 ilmek gri. Tekrar sarı ipi elime alıyorum. Sıra sonuna kadar. Bir sonraki sırayı, 10. sırayı beraber çalışalım eşeğimizden arkadaşlar. Evet, sıra başına geldim. Yine lastik çalışmamı yaptım arkadaşlar. Zemin renk düz ilmekleri sayıyorum. Bakın 1, bu 8 ilmekten sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de gri ilmeğin üzerinden alıyorum. 11. Gri ipi aldım elime. 1, 2 ilmek gri, bakın. 1 ilmek sarı. Siyah ipi aldım elime. Şöyle 1, 2, 3, 4 ilmek siyah. Sarı ipi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek sarıdan sonra, yani zemin renkten sonra 1 ilmek siyah. 1 ilmek siyahtan sonra bu sarı ipi bu tarafa alıyorum. Gri ipi elime aldım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek gri, 1 ilmek zemin renk sarı, 1, 2, 3 ilmek gri ve kenarda 4 ilmek zemin rengimiz kaldı. Onu da çalışalım. Eşeğimizin kuyruğu da oluşmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Bir sonraki sırayı yine beraber çalışalım. Evet, sıra başına geldim arkadaşlar. Lastiği çalıştım. Yine şu düz ilmekleri sayıyorum. Evet, 11. sıradayız eşeğimizde. Lastikten sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek aldım. Sarı ilmekleri gri ip elime alıyorum. 1, 2 ilmek gri, sarı ip elime alıyorum. 1, 2 ilmek sarı, siyah ip elime alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek siyah, sarı renk ipi elime alıyorum. Sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek sarı. Bakın 2 ilmek burada siyah ilmeğin dibinden kaldı. Gri ipi elime alıyorum. 1, sarı ipi şu tarafa aldım. 2, 3, 4, şu arkadaki siyah ipi de şöyle arada götürüyorum. Bakın 5, 6, 7. 7 ilmek gri ilmekten sonra 1 ilmek siyah, 1 ilmek sarı, gri ip elime alıyorum. 1, 2, 3 ilmek gri ve zemin renkle devam ediyorum. Bir sırayı tamamladım eşeğimizde arkadaşlar. Bir sonraki sırayı beraber çalışalım. 12. sırayı. Evet, sıra başına geldim. 8 ilmek lastik ilmeğimi çalıştım arkadaşlar. Şimdi 12. sırayı beraber çalışıyoruz. 8 ilmekten sonra düz ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek. Zemin ilmeklerimi çalıştım. Gri ipi elime alıyorum. Bakın şu sarı ip artık bu tarafta kalıyor. 1, 2,
3, 4, 5 sayıyorum bakın gri ipi. 6, 7, 8 ilmek olur. Makasımın yardımıyla şu siyah ipi kesiyorum. Böyle bir sabitliyorum. Yine arada götürüyorum bunu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar şuradaki gri ipi de kesiyorum artık. Gri ipimiz teke düştü. Tek ipe düştü. Bunu da bir sabitliyorum. Şöyle bakın. Evet, 14 ilmek yaptım. Sayalım. Bu ipi de arada götürüyorum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek gri ilmeğimi yaptım. Bir ilmek siyah, bir ilmek sarı ve 3 ilmek gri. Bakın. 1, 2, 3. Sarı ip elime alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek sarı. Bir sonraki sırayı beraber çalışalım. Evet, 12 sırayı tamamladık eşeğimizden. 13. sıradayız. Artık ayakları oluştu. Gövde yapımına geçiyoruz. 8 ilmek lastikten sonra 1, 2, 3, bakın sayıyorum ilmeklerimi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek zemin ilmeğimi yapıyorum. Gri ipi elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmek gri ilmekten sonra siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek siyah. Daha sonra gri ipi elime alıyorum. 1 ilmek gri, bakın. 1 ilmek. Sonra zemin renk ipi, sarı ipi elime alıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İşte burada tekrar sarı ip ekleme sebebim bu. Şu arada ip kirliliği olmasın diye burada ayrı götürüyorum ipleri. Bakın arkadaşlar, şu şekilde arka tarafı. İlmeklerimi topluyorum. Bir sonraki sırayı beraber çalışalım. Evet, eşeğimizin 14. sırasındayız. 8 ilmek lastik ilmeğimi çalıştım. Yine şu gri ilmeğin dibine kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek sarı ilmekten sonra gri ip elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar yine sayıyorum tek tek arkadaşlar. Lütfen sıkılmayın. Çok önemli, çünkü bu şablon çalışmalarında sayı tekrarlıyorum. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmek gri, 2 ilmek siyah, 1, 2, 1 ilmek gri ve zemin renkli devam ediyorum sıra sonuna kadar.
Bir sonraki sırayı, yani eşeğimizden 15. sırayı beraber çalışalım. Evet, eşeğimizde 15. sıradayız. Yine şu gri ilmeğin dibine kadar şu 8 ilmek lastikten sonra sayıyorum, bu pat ilmeğinden sonra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Gri ip elime alıyorum. Siyah ilmeğin dibine kadar tekrar sayıyorum. Arkadaşlar bakın, aslında içe ya da dışa sekmek hiç yok ama dediğim gibi sayı çok önemli olduğu için sayıyorum bu şablon çalışmasında. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 2 ilmek siyah. 1 2 1 ilmek gri, zemin renk ipi elime alıyorum, sarıyı kenarda. Alt ilmeğim var, bu alt ilmeğimi de alıyorum. Şimdi arkadaşlar, videomuzun çok uzamaması adına, çok uzun olduğu zaman sıkılıyorsunuz. Burada videoma son veriyorum. Eşeğimizde 16. sırayı yeleğimizin ikinci videosunda çalışalım. Şöyle bir bakalım, bakın arkadaşlar. Şimdi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.